Allah rızkımıza kefil mi? Evet. Ahiretimize kefil mi? Hayır. Benim cennetime kefil mi Allah? Hayır. Allah muhafaza buyursun inşallah ama cehennem ihtimali de var yani. Allah rızkıma kefil miydi? Evet. Ahiretime kefil mi? Hayır. Bizim hayat tarzına bak. Allah rızka haşa kefil değil. Ahiret garanti gibi yaşıyoruz. Doğru mu? Bunun yerinin değişmesi lazım. Bak şimdi. Soru geliyor. Madem Allah rızka kefil, niye çalışmayı emrediyor ki? Çalışmanın övüldüğü birçok hadis yok mu? Var. Ya Rab madem rızka kefilsin, niye bu kadar alın teri, neden bu kadar endişe? Soru anlaşıldı mı? Madem Allah rızka kefil, niye bu kadar çalışıyorum? Yani bir ağaç gibi rızık benim ayağıma gelseydi olmaz mıydı? Ağacın rızkı nereye geliyor? Ayağına geliyor. Ya Rab benim de rızkım bir ağaç gibi ayağıma gelse olmaz mıydı? Zaten kefilsin sen. Ya da beni acıkmayan bir şekilde yaratsan olmaz mıydı? Çünkü madem rızkı sen veriyorsun, rızkı kazanmak diye bir şey olmaz. Tekrar ediyorum. Rızkı Allah veriyorsa, rızkı kazanmak diye bir şey olmaz. Ya Rab madem sen veriyorsun ve garanti altında bu rızık, o zaman ayağıma gelse ben niye bu kadar uğraşıyorum? Bakın şimdi. Bir bebek anne karnındayken o rızkı edinmek için ne kadar mücadele ediyor? 0. Kordondan direkt besleniyor. Bebek dünyaya geliyor. Bebeğin biraz iradesi artıyor. Doğru mu? Elini oynatıyor, ayağını oynatıyor. Peki o bebeğin beslenmek için ne yapması gerekiyor? Artık biraz daha mücadele etmesi gerekiyor. Bak, iradesi gücü arttı mı bebeğin? Evet, elini ayağını oynatıyor. Biraz daha büyüdü, çocuk oldu. O çocuğun rızkına ulaşması için ne yapması gerekiyor? Yürümesi, ekmeği eline alması, ısırması gerekiyor. Biraz daha büyüdü, 20-25'li yaşlara geldi. Onun rızkı elde etmesi için ne yapması gerekiyor? Günde 8 saat çalışması gerekiyor. Doğru mu? Bak, normalde bir insanın gücü arttıkça rızkının da artması lazım. Ama tam tersini söyledim. Bir insanın iradesi ve gücü arttıkça rızık ondan uzaklaştı. En rahat rızık hangisindeydi? Bebekteydi, anne karnında. Hiçbir hareket yapmadan elde ediyordu. Tabiata bakın, aynısını göreceksiniz. En semiz hayvanlar balıklar. En aciz olan elma kurdu, yuvası rızık. Elmanın içerisinde. Bakın, demek ki çok enteresan bir yasa. Rızık, güç ve iktidarla ters orantılı. Yani bir insanın gücü ve iradesi arttıkça rızık ondan kaçıyor. Demek ki rızık güçlüyle doğru orantılı değilmiş. Bak şimdi. Eğer rızık kuvvetli olsaydı dinozorların nesli tükenmezdi. Aslanlar aç kalmazdı. Eğer rızık ilimde olsaydı alimler ve filozoflar dünyanın en zenginleri olurdu. Doğru mu? Ama bazen müşahit oluyoruz. Hiç okuma yazma bilmeyen bir insanda inanılmaz servet oluyor. Ya da böyle bakıyorsun, Allah Allah ya bu insan çok fazla hesap kitap da bilmiyor ama nasıl olmuş bu servet elde etmiş? Demek ki rızık verilen bir şey, kazanılan bir şey değil. Allah Allah. Bak şimdi. Demek çalışmanın manası rızık değil. Cümle anlaşıldı mı? Çok önemli bir cümle. Demek çalışmanın manası rızık değil. Ney? İnsanı ataletten kurtarmak. Şimdi bizim bir arkadaş var Konya'da. Babası da ayakkabı işi yapıyor. O ayakkabının tabanını tutkalla yapıştırıyor. O tutkal o kadar ağır ki en son ciğerleri hasta olmuş. Eğer Allah Azze ve Celle onun %100 belli olan rızkını bir yerlere saklamasaydı, yani onu aramak zorunda bırakmasaydı, o adam o ayakkabıları yapar mıydı? Yapmazdı. Bak, bizim doktor arkadaş var, bir giriyor 6 saat kalp ameliyatı. 6 saat ayakta sabit. 6 saat yemek yok, çay yok, bir şey yok. Eğer Allah Azze ve Celle o arkadaşın %100 kesin olan rızkını ağaç gibi ayağına getirseydi, bir yerlere saklamasaydı, o adam 6 saat o işi yapar mıydı? Yapmazdı. Demek ki rızkı Allah'ın, %100 belli olan rızkı Allah'ın bir yerlere saklamasının sebebi kainatta bir faaliyet halk etmek. Anladınız mı? Demek çalışmak rızık için değilmiş. Bu ataletten kurtulmak içinmiş. Balıklar rızık için yüzer. Kuşlar rızık için uçar. Allah Azze ve Celle de imtihan zembereği çalışsın diye %100 gramı gramına belli olan rızkımızı bir yerlere saklamış. Ama bu rızkı kazanma işini bize vermemiş. Orası rububiyet vazifesi. Senin dalından koparmak ubudiyet vazifesi. Allah Allah.
Anlaşıldı herhalde değil mi burası? Demek ki dünyayı kazanma diye bir şey mevcut değil mi? Allah Allah. Ey insan, rahm-ı maderde iken, tıfıl iken, ihtiyar ve iktidardan mahrum bir vaziyetteyken, seni pek leziz rızıklar ile besleyen Allah, seni hayatta kaldıkça o rızkı verecektir. Bakın, nefsi ikna ediyor, farkında mısınız? Ya sen en zayıf haldeydin, Allah Azze ve Celle hep rızkını verdi. Şimdi gücün kudretin de var. Hiç rızıksız bırakır mı seni ya? Şimdi ben çıksam desem ki baba beni aç susuz mu bırakacaksın? Ya 40 yıldır ekmek su noktasında masada seninle paylaşan adam. 40 yıl bir gün sonra bunu yapar mı ya? Yapmaz değil mi? Şimdi bunca yıl beni besleyen Allah'a ben yarın bir endişe duysam. Allah'ım beni aç mı bırakacaksın, susuz mu bırakacaksın, bu işlerim üstüme mi yıkılacak? Aynı o hükümetten şüphe duyan ve nöbetinden kaçan askere, yani bir haine benzer miyiz, benzemez miyiz? Benzeriz değil mi? Şimdi meselesi biraz daha anlaşıldı mı? Bir insan rızık için kulluk vazifesini terk etse hain deniyor, hain. Başta masum gözüküyor değil mi? Ya ne olmuş, adam çocukları için Allah'ı terk etmiş. Allah Allah. Allah kimse için terk edilecek bir şey mi ya? Bir şey mi yani? Allah Allah. Baksana, her bahar mevsiminde satı arzda yaratılan envai erzakı kim yaratıyor? Ve kimin için yaratıyor? Senin ağzına getirip sokacak değil ya. Baba ifadeye bak. Yahu eğlencelere, bahçelere gidip dallarda sallanan o güleç yüzlü leziz meyveleri koparıp yemek zahmet midir? Allah insaf versin. Allah Allah. Dünyayı güneşin etrafında döndürecek, mevsimleri yaratacak, kara topraktan o bitkileri, o meyveleri, o sebzeleri yaratacak. Sen bu işin neresindesin? Dalından koparma. Sonra ne diyorsun? Dişim tırnağımla kazandım. Oluyor mu? Yakışıyor mu? Yakışmıyor değil mi? Bak. Bu kadarcık vazifemiz var. Yani Allah gezegenleri oynatacak. Samanyolu galaksisinde 400 milyar yıldızı tesbih taneleri gibi çevirecek. Karbon noktasındaki o ince ayarları yapacak. Yeryüzünde bir elmanın yaratılması için gerekli bütün sebepleri sağlayacak. Sen elmayı dalından koparacaksın, sonra diyeceksin ki ben bu elmayı dişim tırnağımla kazandım. Bu yüzden kulluk vazifesini terk ediyorum. Olmuyor değil mi? Olmuyor ya. Allah Allah. Hülasa. Allah'ı ittiham etmekle işini terk edip, bizim iş o kadar, dalından koparmaymış. Allah'ı ittiham etmekle işini terk edip Allah'ın işine karışma ki nankör asiler defterine kaydolmayasın. Allah Allah. Hiç aranızda Allah'ı suçlayan var mı? Var mı Allah'ı suçlayan? Haşa ya Rab sen suçlusun diyen var mı? Herkes hayır diyecek değil mi? Benim işim yoğun diyerek kulluğu terk eden, Allah'ım sen bu rızkı bana veremezsin diyen kimse, bu ayan beyan Allah'ı suçlamak demektir. Hadi soralım bakalım, Kur'an'ın ince anlam derinliklerini biliyor muyuz? Sahabeden en az verenin canını verdiği bir yolda onların ayak izlerine basmak için mücadele ediyor muyuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyanın genetiğini değiştirdiği o mübarek ayak izlerine, o şeriatı garra-i Muhammediye'ye basabilmek için mücadele ediyor muyuz? Aklımızı, kalbimizi, amelimizi, hislerimizi, uykularımızı, rüyalarımızı bu hasletle doldurabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Neden? Biz çalışan adamız, nasıl yapacağız? Dediğin anda sen Allah'ı yalanlıyorsun demek. O rızkına kefilim diyor, sen de hayır kefil değilsin. Kefil olmadığından da ben kendi rızkımı kendim hallederim diyerekten Allah muhafaza hainler zümresine yazılma ihtimali var. Evet. Allah onlardan saymasın inşallah. Allah o bahaneye sığınanlardan eylemesin inşallah. Allah akılda değil de bu kalbin iman cephesinde, derinliklerinde kendisinin Rezzak olduğunu bize en derinlerden bildirsin, öyle yaşatsın ki İnşallah o sahabenin ayak izlerine basabilelim. Lisan burada bir yerde diyor ki, iyi de sahabeler de dünya işi için çalışmışlar. Yani dünyadan ele tek çekmemişler. Neden dünyayı bize böyle kötülüyorsun diyor. Bir cümle ediyor bak, diyor ki, tevekkülsüzlük içinde derdi maişet ruha sersemlik verir diyor.
Sahabede de derdi maişet var mıydı? Vardı. Çocukları yok muydu? Evleri yok muydu? İşleri yok muydu? Ama tevekkül içinde vardı. Bizim fark nerede? Tevekkülsüzlük içinde. Bak cümleye bak. Tevekkülsüzlük içinde derdi maişet ruha sersemlik verir. O ruh nereye gittiğini bilmiyor. O ruhun bu hallerde gözünü kabirde açmaması için, asıl hakikatleri sekeratta görmemek, orada karşılaşmamak için bu iman dersleri denilen meseleye ömrü feda etmek lazım, ömrü. Bence işin bu noktalarını çok iyi anlayalım. Yani ben böyle dersler anlattıktan sonra dışarıda bir fotoğraf çekilelim diye bekleyen birini gördüğümde çok üzülüyorum. Diyorum ki yahu gel biz seninle bu derdi çekelim. Nedir şimdi bu derdin yanında fotoğraf çekmek? Yani şu dersi aldıktan sonra köşeye geçip eyvah ben ne yapmışım demek gerekirken, yani onu çekelim bunu çekelim diye bu atmosferi dağıtırsak olmuyor işte, yani olmuyor bu iş. Bizim ortak bir dert çekmemiz lazım. Keyfiyet noktasında ben nasıl olur da Kur'an'ın anlam derinliklerini anlamamışım? Nasıl olur da rızık endişesinden dolayı kulluğu terk etmişim diye bir köşede moralimizin bozulması lazım. Bu anlamları karıştırmayalım. İslam'da bunlar yok yani. İslam'da kardeşlik var, dert bölüşme var. Meşhur sahabeler vardı, onları görenler gidip derdini bölüşüyordu. Gidip resim çekme, şunlar bunlar. Yani bunlar yapılabilir ama bunlar önemli meseleler değil. Önemli olan ne mesele biliyor musunuz? Tam bu dersi anlamak. Gece 2 damla gözyaşıyla bu dersi bir hazmedebilmek. Kalbimize akması lazım. Burada kalan ilme iman denmiyor. Buradakine iman deniyor. Buraya sirayet ettirmemiz lazım. O yüzden ben buraya da ders vermeye değil, dert vermeye geldim. İnşallah verebilmişizdir. İnşallah sirayet ettirebilmişizdir. Allah ehli dert eylesin. Sizler de inşallah ehli dert olun. Aynı ortak kalpte buluşalım inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.